Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç yapımıyla ev yapımı hallet tarifi vermek istiyorum. Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi kısa sürede sizler de hazırlayabilirsiniz. Mükemmel bir lezzeti var. Katkı maddesi olmadan kısa sürede sizler de hazırlayabilirsiniz bu tarifle. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 3 adet yumurta uygun bir kaba kırılarak alınır. Üzerine bir su bardağından 2 parmak eksik toz şeker eklenir ve blender yardımıyla toz şeker eriyene kadar karıştırılır. Bir su bardağı un, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çırpılır. Bir çay bardağı soğuk su eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Evet, gördüğünüz gibi kek kıvamından biraz daha cıvık akışkan bir hamur elde ettik. Bu karışımı pet şişeye alalım. Pet şişenin kapağını kalın bir şiş yardımıyla ısıtarak delelim. Uygun bir tavayı önceden ısıtalım. İlk pişirmede çok az yağlayalım ve peçete yardımıyla yağı alalım. Ve porsiyonluk olacak şekilde küçük küçük pet şişe yardımıyla hamurları sıkalım. 2 tavayla çalışırsanız daha hızlı pişirirsiniz. Ben ikinci tavaya da aynı yöntemle sıkıyorum. Daha sonra hamurların üzeri kabuk bağladıktan sonra ters çevirip diğer taraflarını da pişirmeye bırakıyorum. Pişen hamurlarımı tabağa alıyorum. Ve kalan hamuru aynı yöntemle sıkarak pişirmeye devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, kısa sürede gördüğünüz gibi hamurları pişiriyoruz. Fırın kullanmadan, elektrik olmadan hamurları kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Sizler de canınız istediğinde bu tatlıyı. Hem yapımı oldukça kolay hem de çok lezzetli. Evet, tüm hamurları pişirdim. Üzerini ve arasını kaplamak için benmari usulü beyaz çikolata ve kakaolu ve bitter çikolata eritiyorum. Evet, eriyene kadar ara ara karıştırıyorum beyaz çikolatayı ve diğer çikolatayı. Ve eridikten sonra
Suyun üzerinden alıyorum. Evet, iki kekin arasına beyaz çikolata sürüyorum. İkisini birleştirerek bir telin üzerine alıyorum. Tüm hamurları aynı teknikle aralarına çikolata sürerek telin üzerine alıyorum. Beyaz çikolata yerine krema da kullanabilirsiniz. Ev yapımı herhangi bir krema da kullanabilirsiniz. Ben beyaz çikolata kullanmayı tercih ettim. Evet, tüm hamurlarımı beyaz çikolata ile arasını kapladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. 5-6 dakika donması için. Donduktan sonra erittiğim benmari usulü sütlü ve bitter çikolatayı karışımıyla her tarafına gelecek şekilde kaplıyorum. Fazla çikolatasını süzerek telin üzerine alıyorum. Kalan tüm halleyleri aynı yöntemle çikolatayla kaplıyorum. Dilerseniz çikolatayı kaplamadan bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ama çikolatayla da şahane oluyor. Evet, hepsini çikolatayla kapladım. Telin üzerine aldım ve buzdolabında 10 dakika donmasını bekledim. Daha sonra kalan çikolatayla üzerine şeritler halinde sıkıyorum. Evet, hepsini şeritler halinde sıktıktan sonra tekrardan buzdolabına kaldırıyorum donması için. Daha sonra servis tabağına alarak ikram edebilirsiniz. Buzdolabından çıkartarak. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle, lezzetiyle şahane bir tarif verdim. Mutlaka sizler de denemenize tavsiye ederim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.
Evet, bir tanesinin işini bölerek göstermek istiyorum. Afiyet şifa olsun herkese.